Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler çiçeklerini döktükten sonra nasıl bir bakım yapmak gerekiyor ve özellikle orkidelerde budama işlemi nasıl yapılır bunu size detaylı göstereceğim. Bakın bu ana dal. Ana daldan çıkan bir çiçek dalı gördüğünüz üzere bütün çiçeklerini döktü. Çiçeklerini döktüğü boğumlar ve şu anda boş boğumlar. Bu boğumlardan artık çiçek dalı çıkmayacak. Bu yüzden budama işlemini yapıyoruz ki boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkabilsin. Bu bir boğum ve gördüğünüz üzere üzeri kabuklu. Yani bunların içinden tekrar çiçek dalı ya da K2 çıkabilir. Şurada boş boğumlar. Bu ilk çiçeğini dökmeye başladığı boğum. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dolu boğum ve boş boğumun arasından kesiyoruz. Hemen bir parmak üzerinden tek hamlede ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor ki dalın ezilmemesi gerekiyor. Bu da kestiğimiz dal gördüğünüz üzere bütün boğumlardan çiçekler döküldü ve bu şekilde boş boğumlar. Orkidelerin boğum yerlerinden K2 ya da çiçek dalı çıkarmasını istiyorsanız sizlere çok pratik ve önemli bir püf nokta göstereceğim. İkinci metotta püf noktamız için aloe vera yaprağına ihtiyacımız var. Bu bitkinin biliyorsunuz ki yaprakların içi jel dolu. Orkidelerinizin bu şekilde çiçek dalı var ve budama yaptınız. Boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak birinci yöntemimiz aloe vera jelini sizlere göstereceğim. Aloe vera yaprağı içerisinde bu şekilde bir jel var ve bu jel özellikle hormon etkisi görüyor. Yani orkidelerinizin boğum yerlerine siz haftada 2 kere sürdüğünüz zaman boğum yerlerinin yumuşak olmasına ve yoğun nem alıp boğum yerlerinden K2 ya da çiçek dalı çıkarımını kolaylaştırır. Bunun için kestiğiniz küçük aloe vera yapraklarını her bir boğumun üzerine koyuyoruz. Ve bu şekilde kuruyana kadar kalabilir. Kuruduktan sonra kabuğunu kaldırıp atabilirsiniz. Bu işlemi budadığım bütün orkide dallarına uyguladım. Ve sonuçlarını gösterdikleri gelişimleri sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, bu işlem sonucunda orkidenin cinsine ve türüne göre boğum yerlerinden çiçek dalı çıkabileceği gibi K2 de çıkabilir. Bu tamamıyla orkidenin cinsine bağlı. Ya da eğer benim uyguladığım şekilde yaparsanız orkide K2 de çıkarabiliyor. Özellikle orkidelerinizin hem çiçek dalı hem de K2 çıkarabilmesi için bu anlattığım tüm püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere sadece çiçek dalı olan orkideler değil ve hiç çiçek dalı olmayan orkidelerde yeni çiçek dalı nasıl çıkarılır bu yöntemi de üçüncü bir metotta göstermek istiyorum. Hemen bu metodumuza geçmeden önce
Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Evet, şimdi 3. metodumuza geçelim. 3. metotta hiç çiçek dalı olmayan orkideler için aloe vera yaprağıyla sıvı bitki besini hazırlayacağım. Aloe vera yaprağı içerisinde özellikle A, C, E vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve birçok vitamin var. Ve bunlar insanlara faydalı olduğu gibi çiçeklere de inanılmaz faydalı. Bu şekilde dilimlediğim aloe veralarımı şimdi bir robotun içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı arıtma suyu koydum. Daha kolay çekilebilmesi için su koyuyorum. Kapağını kapatıp iyice püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız ve videomu çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Burada dikkat etmeniz gereken aloe verayı mutlaka süzmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıvı bitki besinini orkidelerinize kullandığınız zaman direkt kullanmayın. İçerisindeki püre eğer köklere yapışırsa küflenip orkide köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden yaptığınız bütün gübrelerde bu şekilde süzün ve posasını ayırıp sadece suyunu verin orkidelerinize ya da diğer çiçeklerinize. Bakın bu gördüğünüz posa ve bitki köküne yapışmaması gerekiyor. Evet, bunun yoğun bir kıvamı olduğu için 1 litre su ile bunu açıyoruz. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı aloe vera koydum. Sıvı bitki besinini nasıl verebileceğimizi göstereceğim. Özellikle sıvı bitki besinlerini orkidelere en fazla 5 yemek kaşığı verin. Ben göz kararı koyuyorum ama sizler ölçü olarak 5 yemek kaşığı kadar vermeniz idealdir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini asla çok fazla vermeyin. Ve bu tarz sıvı bitki besinlerinin en sık aralığı 20 günde bir olmalı. Mutlaka 20 günde bir orkidelerinizin bir gübreye ihtiyacı vardır. Bunu tabii evde kendiniz benim yaptığım gibi sıvı bitki besinleri ile yapıp verebilirsiniz ve sürekli bunu değiştirebilirsiniz. Evet, vermiş olduğum gübreler sonucu orkidelerimdeki gelişimleri sizlerle paylaşıyorum. Evet, orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Özellikle yaz ayında orkideleri kesinlikle direkt güneş alan pencere kenarına koymayın. Mutlaka bol ışık alan fakat direkt güneş almayan bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.